tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta itibariyle House of Dragon'da 3. sezonun ilk bölümündeki Boğaz Savaşı'nı bitirdik. Bunun iyi kötü anlamda demiyorum bunu ama birçok açıdan kitaptan daha farklı bir olay izledik. Hatta kitapla benzer kısımları daha azı diyebiliriz. Bölüm incelemesinde zaten bilerek bu konuyu buraya bırakmıştım. Yani bugün pratik kısmı diziyi bir kenara bırakarak sadece işin teorisine yani kitap odaklanacağız. Tamamen kitap bugün konumuz. Harita üzerinden olayın geliş aşaması dahil değişen her şeyi anlatacağım tek tek burada. Bu seri sevilirse zaten devam ederiz buradan. Artık bundan sonra dizide karşımıza çok çıkacağını düşünmüyorum ama yine de spoiler içerebilir. Bu konuda ben uyarımı yapayım. Ya çünkü ne geleceğini bilmiyorum. İsterseniz hemen videomuza geçelim buradan. İlk olarak bizi buna götüren sebepleri bir konuşmak lazım. Evet, benzer yerleri olsa da diziden böyle küçük farkları da vardı. Bizi bu savaşa götüren nedenler konusunda. Hepiniz biliyorsunuz ki Kral Toprakları bulunduğu o Karasu Körfezi kısmının tam böyle en derinde merkez bölgesinde iç tarafta yer alıyor. Tamamen körfezin en ucunda. Dragonstone ve Driftmark ise bu boğazın en giriş kısmında yer alıyor. Doğal olarak Velaryon donanması da burada aktif. O yüzden bu konumu siyahlar çok akıllıca kullanıp o yolu keserek bir abluka yaratmışlardı. Sürekli olarak nöbetleşen hem gemiler hem de ejderhalar burayı kontrol ediyordu. Ve deniz yoluyla o kral topraklarındaki tüm ticaret, o yiyecek, silah, her türlü o akışı tamamen kesmeye amaçlıyorlardı ve çok büyük oranda da bunu başarıyorlardı. Bunun sonucunda da şehir yavaş yavaş kaynamaya başlıyordu. İnsanlar şehirden gitmeye çalışıyordu. Kıtlık çok fazla. Balık hariç hiçbir şey yenmiyor ki balığa bile herkes ulaşamıyor zaten. Ve bunun yanında sarayın o aynı yaşam standartlarını devam ettirmesi de saray ve halk arasındaki o çalkalanmayı körüklüyordu doğal olarak. Özetle siyahların bu yıpratma politikası aslında çok başarılı oluyor. Yeşiller ise bunu çözmek için bir plan yapıyorlar. Otto biraz daha böyle planlayarak çok agresif olmadan hareket etmek istiyor genel bakış açısı olarak savaşın başlangıcında. Çünkü bu taht mücadelesinin bir politik bir süreçten çıkıp böyle bir iç savaşa dönüşebileceğinin farkında ki bunu tam olarak da istemiyor. Yani burada önemli mevzu bu. Aemond bunun zaten böyle o iç savaşa yönelik kıvılcımını atmıştı Luke'u öldürerek. Otto ise o patlama noktasının yani o iç savaşa kayma noktasının çok yakın olduğunu biliyor. Şu anda bile işlerin geri dönüşünün mümkün olmadığının ama o sürece girilirse çok daha büyük bir yıkım geleceğinin farkında. O yüzden de daha sakin kalmayı istiyor ve o şekilde hareket ediyor. Ama tahtın sahibi Aegon. Aegon oturuyor orada. Ona söz geçiremiyor. Sonuç olarak da Aegon baskın çıkıyor ve Otto'yu görevden alıp yerine Criston Cole'u getiriyor. Bu arada Aegon'un kral olmaya layık olup olmadığı bu hep tartışılır ama kesinlikle bu kadar pasif iş bilmez birisi değil. Ne istediğini biliyor ve bunun da arkasında duruyor. Yani kitapta o şekilde tarif ediliyor. Tabii kovulmadan önce Otto'nun o yapmış olduğu planlar, atmış olduğu tohumlar yeşermeye, meyve vermeye başlıyor. Basamak taşı tarafını kaynatıp onların filosunu kullanmak istemiş ve onlara bu bölgeyi teklif etmişti. Yazışmalar falan derken belli bir süreç içinde bu Tiryaki tarafı bu teklifi kabul ediyor ve 90-100 gemiyle yola çıkıyorlar. Biz dizide bunu Tywin Lannister üzerinden gördük ama aslında bunu yapan Otto'ydu. Siyah tarafı ise Jace önderliğine 4 tane yeni ejder tohumu buluyor ve siyahlar bu 4 yeni ejderha ile beraber oldukça güçleniyor. Vermithor, Silverwing, Seasmoke ve Shipstealer. Sadece Shipstealer binen kişi dizide hiç olmayan bir karakter Netlis. Bir süre sonra Jace artık hazırız. Doğrudan kral topraklarına gidip saldıralım ve başkenti düşürelim diyor. Ve savaş için hazırlığa başlıyorlar ama işler tabii ki o şekilde ilerlemiyor. Bu Tiryaki birlikleri Tyroş'ta toplantı halinde. Ve bu toplantıda aralarında bir karar alıyorlar. Zaten hiç sevmedikleri Daemon'un ve Corlys'in davasına biz diyorlar ki zarar vermek istiyoruz. Corlys'ten de oradaki zenginliklerden de belli bir ganimet bir şeyler koparırız elbette diyorlar. Tabii bir de anlaşmanın diğer tarafı var ve basamak taşı da karşılığında onu da alacaklar yani diğer tarafı dediğim. Sonuç olarak 3 şehir bunlar Lys, Mir ve Tyrish olmak üzere bunlar anlaşıyorlar ve bu sefere doğru çıkıyorlar. Yani bu savaşa yeşillerin teklifini kabul ediyorlar. Amiral Loar, Lysli ve şeyin başında o var. Diğer yandan ise siyahlarda Jace yine ince düşünüp her şeyi hesaplamaya devam ediyor. Corlys'i kralın eli yapan da kendisi zaten. Normalde Rhaenyra ve Corlys'in arası biraz açılıyor. Bu ikiliyi barıştırıp diyor ki Corlys'e sen kralın eli olacaksın. Yani işlere el koyuyor bir noktada. Çok net bir o komuta ve yönlendiriciliği var. Hani onu söylememiz lazım. Kardeşleri Aegon ve Viserys var ve bu ikisinin geleceğinden de endişe ediyor. En sonunda Daemon'un o Pentos bağlantılarını kullanarak o Pentos'un prensiyle anlaşıyor. Oradaki daha doğrusu prenslerden biriyle anlaşıyor ve savaş bitene kadar diyor ki bu prensleri siz yetiştirin diye bir şekilde onlarla bir anlaşma kuruyor ve anlaşıyorlar. Onlar da buraya doğru bir Pentos gemisi gönderiyorlar çok dikkat çekmesin diye. Gay Abandon diye bir gemi. Neyse bu gemi yola çıkıyor Pentos'a götürmek için prensleri alıyor da tabii
Sissinek 7 tane de gemi veriyor bunların yanına koruma amaçlı Pentos'a kadar eşlik etmesi için. Biz dizide vadi gibi o dizideki vadi muhabbetleri falan onlar yok kesinlikle. O yüzden prenslerin Dragonstone'da kalması gerçekten çok tehlikeli bir şey. Yani bu yapılması gereken bir şey aslında. Şimdi haritamı açayım. Oradan devam edelim. Ben editlerken zaten size göre düzenlerim. Herkes biliyordur ama baştan anlatayım ben. Kral toprakları burada ve Dragonstone Driftmark'ta hemen Körfez'in uç tarafında. Boğaz dediğimiz yerde zaten o hemen geçiş noktası. Zaten burayı kontrol ediyor siyahlar. Amaç bu. Diğer tarafta da Tiryaki tarafı Lys, Mir ve Tyroş şurası. Üçgen şeklinde zaten bu adları da üç kız kardeş o şekilde. Bir anlaşıyorlar, bir kavga ediyorlar falan. Bunların tüm dönemleri öyle geçiyor. Şurası ise Pentos. Burası da o prenslerin gideceği yer ve rota tam olarak bu şekilde. Yani buradan buraya gidiyorlar. Bu Tyroş'taki toplantıda Tiryaki Otto'nun teklifini kabul edince 90 gemilik bir filoyla yola çıkıyorlar. Boğaz girişine geldiklerinde ise içinde prenslerin de olduğu Pentos gemisini ve onlara eşlik eden 7 gemilik Valyryonları buluyorlar. Ve bunlarla karşılaşıyorlar. Tiryaki birlikleri yolda Aegon ve Viserys'i yakalıyor. Diğer gemileri ise batırıyorlar. Onların akıbeti bilinmiyor. Yani ele geçiriyor da olabilirler bir kısmını. Aegon'un yanında Stormcloud var. Aegon zaten çok küçük, 9 yaşında. Stormcloud ise onu zar zor taşıyacak kadar çok küçük. O da çok küçük. En fazla 10 yaşında o da. Küçük Aegon bir şekilde bu tehlikeyi fark edip fırsatını bulduğu ilk anda ejderhasının sırtına atlıyor. Stormcloud ise üzerine yağdırılan, o vücuduna saplanan sayısız oka ve boynuna saplanan o akrebe rağmen bir şekilde Aegon'u kıyıya kadar getirmeyi başarıyor. Aegon zaten aşırı korkmuş, perişan halde. Stormcloud ise hareket edemeyecek durumda yaralarından dolayı. Zaten hemen orada da ölüyor. En iç burkan ejderha ölümlerinden biridir. Sonrasında Lohar tabi ilk iş orduyu ikiye bölüyor. Dragonstone en dıştaki kara parçası olduğu için onun güneyinden ve kuzeyinden iki ordu giriyorlar. Bir kısmı şu tarafta kuzeyden yani üst taraftan, diğerisi alt taraftan giriyorlar. Gerçi şunu bir netleştirelim önce. Çünkü dizi sebebiyle kafa karışıklığı yapmasın. Valyrion filosunun biz tam sayısını bilmiyoruz. Ama filo ve ordu her türlü döver Tiryaki birliklerini. Bu çok net bir şey. Buradaki savaşın bu kadar zor ve kanlı olmasındaki asıl etken baskı gibi, yani habersiz bir şekilde beklenmedik bir anda saldırıyor olması. Yani habersiz şekilde saldırmaları. Yani iki ordu açık denizde hazırlanıp karşı karşıya gelse her türlü döver Valyryonlar. Tiryaki sadece rekabetçi kalabilir. En büyük hedefleri bu olabilir ama kazanma şansları kesinlikle yok. O yüzden buradaki asıl hedef Driftmark zaten. Yani şu bölgelerdeki açık denizde çok bir şey yaşanmıyor. Dizideki sahneler kafa karıştırmasın o yüzden. Lohar'ın bir planı var ve şöyle L şeklinde manevra yaparak saldırıyorlar. En önemli soru da bu aslında burada. Neden doğrudan dümdüz girmek yerine L şeklinde manevra yaparak giriyorlar? Çünkü zamanlama ve açı olarak arkalara doğan o güneşi almak, o güneş parlamasının avantajını elde etmek istiyorlar. O yüzden bu şekilde L çizerek giriyorlar boğaza. Dragonstone burada. Şu tarafta Baharat kasabası var. Adanın en güneyinde çok önemli bir ticaret mekanıdır. Yanlış hatırlamıyorsam Laenor'un o kavga öldürme olayı da bu kasabada oluyordu. Şu tarafta ise kuzeyinde, yani adanın kuzeyinde Hul var. Burası da aynı zamanda Elin ve Adam'ın doğduğu yer oluyor. Bu iki kasabadaki de, yani bu iki kasabada da tersanelerin ve gemilerin çok fazla uğrak alanı, yani tersaneler çok fazla ve hani gemiler de var, sürekli olarak aşırı işlek mekanlar, yani öyle söyleyebilirim. Yani saldırının 3 büyük hedefinden ikisi burası. Tam net olarak söylenmiyor ama Lohar muhtemelen Güney filosuyla beraber. Çünkü asıl ganimet ve savaş orada ve Tiryaki filosu Güneş'le birlikte o görüş avantajını alınca ani bir baskınla Corlys'in kadırgalarının birçoğunu ele geçiriyor ve çok ciddi hasar veriyorlar. Valyryonlar tepki veremiyor. Zaten gemilerin hepsine bile ulaşamıyorlar. Bu durumda yani gerçekten çok kötü bir vaziyetteler. Lohar önüne çıkan o savaşmaya hazır kaç gemiyi de, yani toparlanmış gemileri de yaka yaka ilerliyor. O toparlanan Valyrion gemilerine zaten hemen patlayıcı gemileriyle böyle ateş gemilerini gönderiyorlar ve o şekilde yakarak patlatıyorlar onları. Denizde gördüğü, karşısına çıkan her şeyi paramparça ediyor. Sonra direkt karaya iniyorlar zaten. İlk iş Baharat kasabası. Tamamen telef oluyor. Her şeyi yakıp yıkıyorlar. Önüne geleni öldürüyorlar. Bu kasabada bundan sonra bir daha kendine gelemiyor bu kasaba. Bu taraftakiler büyük oranda Mir ve Tyroşlular. Buradan da Valyryonların tüm hazinesinin olduğu Hightide'a kadar geliyorlar. Kuzey ekibi daha çok listelerden oluşuyor. Ama bir yerde başlarından bahsederken kitapta
amiral değil de kaptan diyor. Yani Lohar'ın ben diğer ekipte olduğunu düşünüyorum bu yüzden. Yani bu da sebeplerden birisi. Bu ekip ilk olarak önce Dragonstone sonra Driftmark'a gidiyorlar. Dragonstone tabii yüksek ve çok kayalık bir kale. O yüzden oraya çıkarma yapması falan kolay iş değil. Bir de ejderha tehdidi var her zaman. O yüzden oraya es geçiyorlar. Driftmark çevresi ve o üst taraftaki Hul'a gitmek istiyorlar. Kuzey ekibi adanın kuzey tarafına, Driftmark'ın kuzey tarafına yaklaşacakken zaten savaşa hazır durumda olan ve neredeyse o kral topraklarını almak için harekete geçecek olan Jace ve Vermax anında olaya dahil oluyor. Kuzey tayfa yani List'ler burada. List'ler hiç korkmuyorlar tabii Vermax'tan. Sonuçta yıllarca basamak taşında Karaxes ile savaştılar ve bu duruma karşı gerçekten hazırlıklılar. Daha doğrusu öyle olduklarına inanıyorlar ve belli oranda da öyleler. Kaptanları biniciyi öldürün, ejderha zaten kaçar falan diyor. Epey rahatlar yani. Ama Jace ve Vermax önemli bir güç. Karşı tarafın her türlü savunmasına karşı gemileri bir bir yakmaya devam ediyor. Tek başına dahi çok ciddi hasar veriyor ama bundan sonra bir anda Dragonstone semalarından 4 tane ejderha havalanıyor. Vermithor, Silverwing, Shipstealer ve Seasmoke. Kuzeydeki tüm filoyu paramparça ediyorlar. Sonrasında ise hemen güneydeki savaşa dahil oluyorlar. Bu arada Valerion donanması da toparlanmaya başlıyor yavaş yavaş. Tiryaki adım adım geri çekiliyor ama Jace ve Vermax'ın başına gelen o talihsizlik de tam burada oluyor. Mirillerden biri ejderhaya doğru böyle bir kanca fırlatıyor ve kanca şans eseri Vermax'ın o pulların arasına takılıyor. Kancanın ucunu hemen tabii koşuyorlar, direğe bağlıyorlar Vermax'ı yakalayınca, o sıkışınca. Vermax tabii bunun üzerine uçmak için ekstra güç uyguluyor. İyice zorluyor ve karnını upuzun boydan boya yarıyor. Yani zaten orada birçok şey bayağı çok büyük bir hasar alıyor. Böyle her yerden duyulan acayip bir çığlık atıyor zaten ve o acıyla direkt denize düşüyor. Denizde böyle debeleyip dururken yanan bir gemiye çarpıyor ve geminin direği falan kırılıyor tabii. Onun oraya sıkışıyor zaten, o gemiyle beraber, işte düşen şeylerle beraber orada sıkışıyor, iyice debeleniyor ve artık böyle düğüm gibi oluyor. En sonunda gemi tam ters dönüyor ve Vermax da kendisiyle beraber aşağı çekiyor. Ama canavli ile bir şekilde Jace kurtuluyor ve bir tahtaya tutunarak suyun yüzünde kalmayı başarıyor. Fakat milli bir gemi bunu fark edip onu ok yağmuruna, arbalet yağmuruna tutuyorlar ve en sonunda boynuna aldığı bir ok darbesiyle o da suyun derinliklerine kaybolup gidiyor. Jace'i aslında ayrı konuşmamız lazım. Belki videosunu yaparım. Kalan Tiryaki gemileri de kaçıyor ve savaş bu şekilde sona eriyor. Gelelim tarihin en kanlı deniz savaşlarından birinin sonuçlarına. Evet, sadece sonuç olarak bakacak olursak siyahlar kazandı. Ama aslında iki tarafın da kazanamadığı bir savaş bu. Corlys eğer bu bir zaferse bir daha asla zafer kazanmayalım diyor. Yani daha çok bunu biz Pirus zaferine benzetebiliriz. Bilmeyenler için onu da şöyle özetleyeyim. Bu Pirus Romalılarla bir savaşa giriyor ve bir zafer kazanıyor ama savaşta o kadar büyük hasar alıyor. Ülkesinin en önemli insanları ölüyor ve kısa vadede kazanmış olsa da uzun vadede asla bir daha toparlanamıyor. İşte bu savaşta Valyrianlar için aynen bu şekilde oluyor. Corlys'in donanması çok büyük hasar alıyor. Getirdiği tüm o zenginliklerin bir kısmı yağmalanıyor, bir kısmı ise ateşler içerisinde yok oluyor. Baharat kasabası bir daha asla kurulamıyor tekrardan. Corlys'in donanmasının tam sayısını bilmiyoruz ama donanmanın 1/3'ini kaybediyor. Tek sebebi değil ama bu savaştan sonra Game of Thrones'a kadar Valyrianlar o şaşalı günlerinin adım adım gerilediğine tanık oluyoruz. Yani Valyrianların şaşalı günleri adım adım geriliyor. Tiryaki kısmında ise işler daha karışık. O 3 kız kardeş, içinde böyle yarı tanrı gibi olan Lohar 90 gemiyle gittiği savaştan 28 gemiyle dönünce ona karşı içeride ciddi bir muhalefet oluşuyor ve adım adım birbirlerine giriyorlar. En sonunda da biri gidiyor Lohar'ı öldürüyor. Mir, Lys ve Tyrosh, aralarındaki o iç savaşı başlatan süreç bu oluyor. Bu savaş sonucunda oluyor. Onlar da yıllarca bir daha toparlanamıyorlar. Siyahlar açısından ise Jace gibi siyahların üzerinden o pasifliği tamamen silen, Rhaenyra'nın davasına çok büyük enerji, aynı zamanda da sağduyu katan bir prensi kaybediyorlar. Diğer açısından gerçekten de çok büyük bir kayıp. Vermax ve Stormcloud gibi iki ejderha ölüyor. Prenslerin durumu işler acısı ama ileriye dönük spoiler vermek için oraya girmiyorum şu anda. Rhaenyra açısından ise durum öncekine göre daha farklı. Bunu geçen videolarda da söylemiştim ama tekrar edeyim. Evet, iki oğlu öldü. Birbirinden ayırmıyorum fakat Luke'un ölümüyle Jace'in ölümü Rhaenyra için o mental olarak kesinlikle aynı şey değil. Luke'un ölümü Rhaenyra'yı perişan, sersefil etmişti. Zihnen bitirmiş, duygusal olarak yıkmıştı ve kendini sorgulamasına yol açmıştı. Geleceğe yönelik bir korku vardı aklında. Jace'de ise bu durum farklı. Jace'in ölümü onu kitliyor. O tüm
öfkesini, nefretini, hıncını tek bir yere yönlendirmesine sebep oluyor. Tüm o yıllarca içinde biriktirdiği acıyı düşmana kanalize etmeye hazır hale getiriyor. Çünkü Luke daha çok böyle savunmasız, sorgulayıcı ve özgüveni daha düşük bir çocuktu. Yani korumaya ihtiyaç duyuyordu. Jace ise belli eşiği aşmış, her işin altından kalkabilecek bir karakterdi. O yüzden Rhaenyra bu ölümün ardından bir daha asla aynı Rhaenyra olmayacak. Bu savaşla alakalı bölüm incelemesini anlatmak isteyip de anlatamadığım her şey buraya kalmış oldu. Tek konu olunca daha net oluyor. Daha fazla hoşuma gidiyor bu tarz videolar. Bölümlerden sonra tüm önemli yerleri, özellikle savaşları yine konuşuruz zaten bu şekilde. Benden bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.